Çanakkale'de siperler arasındaki mesafe bazı bölgelerde 8 ila 10 metreye kadar düşmüştü. Bu kadar yakınlık savaşın alışılmış düzenini değiştirir. Düşman artık görünmez bir hedef değil, nefes alışını duyabileceğin bir insandır. Resmi harp raporlarında zaman zaman karşı siperde hareket gözlendi fakat ateş edilmedi notları yer alır. Özellikle yoğun kayıpların yaşandığı günlerin ardından iki taraf arasında kısa süreli ateşkes benzeri sessizlikler oluşmuştur. Bu sessizlikler her zaman resmi değildir. Bazen sadece yorgunluk, bazen ortak bir insani refleks sonucu ortaya çıkar. 1915 Mayıs'ında Arıburnu bölgesinde Osmanlı ve Anzak siperleri arasında kısa süreli bir ateş kesildiği ve yaralıların taşındığı bilinmektedir. Resmi ateşkes 24 Mayıs 1915'te yapılmıştır. Ancak bunun dışında küçük ve anlık sessiz anlaşmalar da yaşanmıştır. Bir Osmanlı neferinin hatıratında şu cümle geçer: "Gece vakti karşı siperden bir ses işittim. Türkçe değildi ama fısıltıydı. Bir müddet sonra bir konserve kutusu atıldı. İçinde sigara vardı." Benzer şekilde Avustralyalı askerlerin mektuplarında Türk askerlerine sigara veya konserve attıkları, karşılığında tütün veya ekmek aldıkları yazılıdır. Bu alışveriş her zaman güvenli değildir. Çünkü emir komuta zinciri bunu yasaklar. Fakat insan, ölümün ortasında bile insandır. Mehmetoğlu Salih, 18 Mayıs 1915, Arıburnu. Salih, ailesine yazdığı mektupta şu satırları kaleme alır: "Karşı siperdeki askerin nefesini işitiyorum ana. Gece olunca konuşmalarını duyuyorum. Dilini anlamam, lakin ses tonundan onun da korktuğunu hissederim. Dün gece bize doğru bir konserve attılar. İçinde sigara vardı. Biz de tütün koyup geri attık. Sabah yine ateş ettik." Bu cümle, savaşın trajik ironisini açıkça ortaya koyar. Gece sigara paylaşan askerler, sabah birbirini hedef almaktadır. Onbaşı Ali Rıza, 27 Mayıs 1915, 24 Mayıs ateşkesi sonrası. 3 gün evvel karşı tarafla cenazelerimizi kaldırdık. Yan yana kazdık toprağı. Yüzlerini ilk defa o vakit gördüm. Bizim gibi gençtiler. İçimden bir şey koptu. Dönüşte yine ateş başladı. Ali Rıza'nın satırları, 24 Mayıs 1915 resmi ateşkesinin asker psikolojisi üzerindeki etkisini gösterir. İnsan yüzü görmek, düşman kavramını sarsar. Private Bertie, Albert, Savage, Anzak. 2 Haziran 1915, Gallipoli. Annesine yazdığı mektupta şunları yazar: "The Turks are very close. Sometimes we shout at each other. They throw cigarettes. Strange war, mother. At night we are neighbors. At dawn, enemies." Bu metin, Türkçe'ye çevrildiğinde şu anlam çıkar: Türkler çok yakın. Bazen birbirimize bağırıyoruz. Sigara atıyorlar. Garip bir savaş anne. Gece komşuyuz. Şafakta düşman. Bu satırlar, karşılıklı sessiz iletişimin yalnızca tek taraflı bir anlatı olmadığını gösterir. Bazı geceler iki tarafta nöbetçilerini azaltır. Topçu ateşi kesilir. Sadece dalga sesi duyulur. İşte bu anlarda sessiz iletişim başlar. Bir türkü mırıldanılır. Karşıdan bir ıslık sesi gelir. Küfürleşmeler olur ama ateş açılmaz. Bazen sadece sessizlik paylaşılır. Bu, savaşın en paradoksal anıdır. Öldürmek zorunda olan iki insanın birbirinin varlığını kabul ettiği an. Siperler arası sessiz iletişimler romantize edilmiştir. Ancak belgeler bunun tamamen hayal olmadığını gösterir. Özellikle 24 Mayıs 1915 resmi ateşkesi, karşılıklı saygının kısa süreli de olsa mümkün olduğunu kanıtlar. Çanakkale'de nöbet, ölümle eş anlamlıdır. Özellikle gece nöbetleri, keskin nişancı tehdidi nedeniyle son derece tehlikelidir. Birçok asker nöbette vurulmuştur. Son nöbet vakaları ise istatistiksel olarak açıklanabilir. Gece görüşün zayıf olması ve keskin nişancı tehdidi nedeniyle kayıplar artmıştır. Ancak askerlerin ayakta şehit olma anlatıları zamanla sembolleşmiştir.
Burada gizem değil, savaşın soğuk gerçekliği vardır. Osmanlı arşivlerinde nöbette şehit ibaresi sık geçer. Bu ifade, askerlerin sessizce, çoğu zaman tek başına hayatını kaybettiğini gösterir. 19. tümen kayıtlarında gece nöbetinde vurulan bir erin sabaha kadar fark edilmediği yazılıdır. Sabah devriyesi geldiğinde hala tüfeğini tutar vaziyettedir. Bu görüntü askerler üzerinde derin etki bırakır. Benzer bir anlatım Anzak günlüklerinde de vardır. Bir Avustralyalı asker 3 Haziran 1915'te şöyle yazar. Gece boyunca karşı siperde tek bir silüet kıpırdamadı. Sabah olduğunda anladık ki nöbetçi vurulmuştu. Saatlerce ayakta kalmış. Bu sahne, savaşın donmuş anıdır. Zaman ilerler ama nöbetçi artık hareket etmez. Cephede son nöbetini tutan askerler, genellikle en genç olanlardır. Çünkü nöbet listesi dönüşümlüdür ve herkes sırasını bekler. Ancak bazen kader, sıranın kimde olduğunu umursamaz. Er Mustafa Çavuş, 9 Ağustos 1915. Conk Bayırı. Bu gece nöbet sırası bendeydi. Siperden başımı fazla çıkarmamaya gayret ettim. Karşıdan tek bir kıpırtı dahi ölüm demektir. Bizden geçen hafta nöbette 2 kişi gitti. Birinin sabah farkına vardık. Tüfeği hala elindeydi. Mustafa Çavuş'un mektubu, ayakta şehit anlatılarının duygusal zeminini gösterir. Olay büyütülmeden sade bir ifadeyle aktarılmıştır. Lieutenant Aubrey Herbert, İngiliz subayı, 10 Ağustos 1915. Sulla, günlük notunda şu satırlar yer alır. One of our sentries was shot in the night. He remained upright for hours. At first light, we realized he was gone. Nöbetçilerimizden biri gece vuruldu. Saatlerce ayakta kaldı. Gün ağarınca öldüğünü anladık. Bu ifade, savaşın iki tarafında da benzer trajedilerin yaşandığını gösterir. Siperler arası sessiz iletişim, romantik bir mit değildir. 24 Mayıs 1915 ateşkesi, tarihsel olarak belgelidir. Ayrıca hem Osmanlı hem Anzak mektuplarında küçük çaplı sigara ve yiyecek alışverişlerinden söz edilir. Son nöbet vakaları ise keskin nişancı tehdidi ve gece görüş zorluğu nedeniyle yaygındır. Ayakta şehit anlatısı zamanla sembolleşmiş fakat temelinde gerçek olaylar vardır. Bu mektuplar bize şunu gösterir. Savaş insanı düşman yapar. Ama mektup onu yeniden insan kılar.